Derin denizde dev izopotoplar, ışıldayan fener balığı ve devasa kalamar gibi tuhaf vahşi yaşamla ünlüdür. Ancak derinlerde birçok korkunç yaratık var. Bu videomuzda hiç duymadığınız 10 korkunç derin deniz yaratığını sizler için derledik. İyi seyirler. Ama videomuzun sonunda ise kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimleri göstereceğiz. Öyleyse gelin hep birlikte videomuza geçelim. 10 numara Dev Ostrakot. Ostrakotlar aynı zamanda tohum karidesi veya istiridye karidesi olarak da adlandırılır ve dünyanın her yerinde bulunur. Hatta küçük yağmur suyu birikintilerinde bile görülür. Nadiren bir kum tanesinden daha büyüktürler. Bu yüzden albisel kuzenleri sadece bir mermer veya bir üzüm kadar büyük olmasına rağmen Grantoporis olarak adlandırılmışlardır. Tüm tohumlu karidesler gibi narin, çok bacaklı gövdesi, su ve yiyecek alımı için küçük bir yuva ile neredeyse tamamen şeffaf, kabarcık benzeri bir dış kabukla kaplanmışlardır. Üreme alışkanlıkları hakkında çok az şey biliniyor. Ancak yumurtaları genellikle kabuklarının içinde açıkça görülebilir. 9 numara Chaetomimidae. Uzun yıllar boyunca balina balığı olarak adlandırılan bir grup obur derin deniz yırtıcısı. Kelimenin tam anlamıyla balina taklidi anlamına gelen Chaetomdaen olarak sınıflandırıldı. Neredeyse bu kadar uzun bir süre Megalocontaria veya Bignozorlar olarak adlandırılan başka bir balık grubunun sadece erkek olduğu bulundu. Gizemli bir şekilde tam bir sindirim sisteminden yoksun görünüyorlardı. Bu da bir eş bulmak için çok kısa bir yaşam süresini işaret ediyordu. Son olarak şerit kuyruklu olarak da adlandırılan üçüncü bir balık türü inanılmaz derecede uzun, hassas kuyruklarıyla karakterize edilen ve genellikle deniz yüzeyine daha yakın yaşayan genç balıklar gibi görünüyordu. Henüz tahmin edemediyseniz artık bu üç farklı yaratığın aynı hayvan olduğunu biliyorsunuz. Şerit kuyrukları olgunlaşıp uçuruma indikçe pelikana benzer. Guletleriyle diğer balıkları avlayan balina ağzı dişler veya zar zor yemek yiyip yalnızca yaşamak için var olan büyük burunlu erkekler olarak gelişirler. Çiftleşmek için ise yeterince uzun olmaları gerekir. Sekiz numara Dişli Deniz Şeytanı. Deniz kötülüğü olarak da anılan bu sıra dışı fener balığı türü balıkları çeken bir fenere sahip değildir. Bunun yerine daha aktif avlanmayı kolaylaştırmak için daha zarif, daha uzun bir forma ve fener balığı standartlarına göre bile tüyler ürpertici bir dizi dişe sahiptir. Her diş minik bir kanca ile biter ve muhtemelen avı dolaştırmak ve onları minik canavarların yemek borusuna itmek için diğerlerinden bağımsız olarak hareket ettirebilir. Bu korkunç dişlere hangi türlerin girdiği henüz belirlenemedi. Fazla şey öğrenemeyecek kadar nadirdir. Yedi numara Yırtıcı Tunikat. Tunikatlar veya deniz fiskiyeleri normalde neredeyse hareketsiz torba benzeri hayvanlardır. 2009 yılında Tazmanya kıyılarında et yiyen başka bir deniz fiskiyesi türü bulundu. Belki de bu hayvanlarla ilgili en garip şey bizimle ne kadar yakından ilişkili olduklarıdır. 6 numara Holopus. Kranoidler veya deniz zambakları deniz yıldızı ve deniz salatalıkları ile ilgilidir ve bir zamanlar tüm deniz yaşamının en bol alanları arasındaydı. Bugün yaşayan nispeten az sayıda örnek çoğunlukla aşırı soğuk karanlık sularda, akrik buzların altında veya derin okyanusta bulunur. Bu eski hayatta kalanların en sıra dışı olanı diğer deniz zambaklarından narin, tüylü plankton tuzağı yelpazesinden yoksun olan Holopus'tur. Bunun yerine bir el gibi yayılmış, daha az sayıda kalın, parçalı dokungaçlara sahiptir. Bu kalın uzuvlar sıkı bir yumruk haline gelebilir ve yırtıcı tulumlar gibi geçen hayvanları yiyecek olarak tuzağa düşürmek için bir uyarlamadır. Bu hayvanlar su altı çıkıntılarından ve mağara tavanlarından yarasa gibi sarkan baş aşağı yaşama eğilimindedirler.
5 numara Scientomedusa gigantea. Dev kalamarlar denizlerin en ünlü dokungaçlı canavarları olarak bilinir. Ancak deniz anası insan gözü tarafından nadiren görülen kendi başına derin bir dehşete sahiptir. J.R. Rowling'in ruh emicilerinden birisi gibi suda dalgalanan koyu kırmızımsı siyah Scientomedusa gigantea diğer pek çok jölenin ipli, iğneli dokungaçlarından yoksundur. Ancak arkasından 6 metreden daha fazlasına ulaşabilen 5 adet akan tabaka benzeri kaslı kola sahiptir. Bu etkili perdeler aslında diğer deniz anası türlerinden avlarını kavramak için kullandıkları ağız kollarının büyük versiyonlarıdır. Ve sindirim sisteminin uzantılarından ve vücudun geri kalanından mide enzimine ve besinleri taşıyan mikro kanallarla kaplıdır. Bu, avın çevresinde neredeyse görünmez olan canavarın kollarının boğucu kıvrımlarına sarıldıktan sonra sindirildiği anlamına gelir. Doğada yaşayan etebur bir gölgeye en yakın şey ise onlardır. Dört numara derin deniz salyangoz balığı. Sümüksü, pulsuz derileri ve neredeyse jelatinimsi etleriyle salyangoz balıkları ünlü blobfish aslan balığı ile yakından ilişkilidir. Sıcak deniz yosunu ormanlarında herhangi bir balığın canlı olarak gözlemlendiği en derin sulara kadar çeşitli deniz ortamlarında bulunabilirler. Bu kurbağa yavrusuna benzeyen hayvanlar nispeten masum, hatta biraz sevimli görünüyorlar. Ama aldanmayın, kabus gibi dokungaçlar veya şeytani dişler olmasa bile bazı salyangoz balıkları parazitik üreme davranışlarıyla uğursuz bir çizgi sergiler. Creptorus cinsindeki bazı derin deniz salyangozlarının dişleri geri çekilebilir. Dokungaç benzeri ovipotatörler kullanarak yumurtalarını enjekte ediyorlar. Zırhlı bir yengeç, küçük yumuşakçıl bir balığın yavrularını yırtıcılardan saklanması için etkili bir yerdir. Ancak yumurtaların varlığı yengecin nefes almasını zorlaştırır, büyümesini engeller ve hatta solungaç dokusunun ölümcül nekrozuna bile yol açar. Yani bu görmüş olduğunuz salyangoz çok beleşçi bir üreme organına sahiptir. Herhangi bir balığı yakalar, üstüne yumurtalarını bırakır ve yumurtalar orada gelişir ve büyür. Üç numara Erenna. Bu jelatinimsi solucan şeklindeki yaratık aslında Siphonophore adı verilen bir deniz anası türünün üyesidir. Bu uzantıların hızlı hareketleri minik karidesi taklit ediyor gibi görünüyor. Hemen felç olan ve besinleri vücut boyunca dağıtan beslenme poliplerini çeken küçük balıkları çekiyor. Bu Erenna'yı cezbetme mekanizmalı Filimon'un bilinen tek örneği yapar. Ancak derinlerde ne kadar yaygın ve etkili bir strateji olduğu düşünülse de daha fazlası da olabilir. İki numara Sivima. Solungaçlar ve sülüklerle ilgili olarak denizdeki plankton solucanları, dokungaçlar ve diş benzeri çeneler, çoklu gözler ve ayak benzeri veya yüzgeç benzeri çıkıntılarla donatılmış daha da ayrıntılı annediler olma eğilimindedirler. Hatta bazı türler Sivima gibi bir ada sahip bir cins hakkında tahmin edebileceğimiz gibi tüm yaşamlarını incelikle yüzerek geçirirler. Bu güzel yaratıkların bazı türleri tuhaf ve benzersiz savunma mekanizmaları nedeniyle yeşil bombacı solucanlar olarak da anılır.
1 numara Pelagotoria notocrix. Anatomi kayıtlarından ve birkaç ölü örneğinden bu hayvanın aslında tüm hayatını suda bırakarak geçiren oldukça sıra dışı bir deniz hıyarı olduğunu biliyoruz. Şeffaf, şemsiyeye benzeyen yüzme ağı, normalde bir deniz hıyarının ağzını çalan dokungaçların küçük, torba benzeri gövdesini gölgede bırakan aşırı bir modifikasyondur. Boşluktaki huni benzeri boğazına düşen küçük parçacıklardan besleniyor gibi görünüyor. Esasen deniz anası gibi yaşayan bir deniz hıyarıdır. Sırada ise kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimleri söyleme vakti. Ali Meral 42 Ali Rada, Hamza Oyunda, Yıldız Yılkı, Hasan Özbaşlı, Erkan Madenci. Evet sevgili dostlar, sizlerin de diğer videolarda ismimizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atıp, video yorum atıp ve kanala abone olmanız gerekiyor. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.